Bu video, felsefi değerler üzerine hazırladığımız serinin 5. bölümüdür. İlk 4 videomuzda değer nedir sorusunu tartışarak Antik Yunan'dan modern döneme kadar değerlerin felsefi temellerini inceledik ve günümüzde bu değerlerin nasıl değiştiğini ele aldık. Eğer bu videoyu izlemeden önce serinin ilk 4 bölümünü izlemediyseniz onları izlemenizi tavsiye ederiz. Böylece değerler ve ahlaki görecelik konusunu daha kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ahlaki görecelik bağlamında değerler üzerine düşüncelerimizi derinleştirelim. Günümüz dünyasında değerler ve ahlak üzerine yapılan tartışmaların merkezinde görecelik ve evrensellik anlayışları yer alır. Felsefi düşünce bu iki kavramın etrafında şekillenirken modern zamanların getirdiği etik sorunlar da bu çatışmanın yansımalarını gösterir. Postmodern düşünceler ahlaki göreceliği savunurken, evrensel değerlerin varlığını savunanlar da güçlü bir biçimde ahlaki standartların tüm insanlık için geçerli olması gerektiğini ileri sürerler. Ahlaki görecelik değerlerin ve ahlaki ilkelerin kültürden kültüre, bireyden bireye değiştiğini savunan bir yaklaşımdır. Postmodern düşünürler, evrensel ahlaki değerlerin olmadığını, her toplumun veya bireyin kendi kültürel bağlamında farklı değerler geliştirdiğini ileri sürer. Bu düşünceye göre ahlaki yargılar nesnel değil, özneldir ve her bireyin veya toplumun doğruları farklı olabilir. Postmodern felsefe, bireylerin özgür iradelerine ve farklı yaşam deneyimlerine vurgu yaparak tek bir doğru ahlak anlayışı olmadığını savunur. Örneğin bir toplumun belirli bir davranışı ahlaki olarak kabul etmesi, başka bir toplumda aynı davranışın yanlış veya kabul edilemez olabileceği anlamına gelir. Bu da ahlaki normların toplumun kültürel geçmişi ve deneyimleriyle şekillendiğini gösterir. Evrenselcilik ise bazı ahlaki değerlerin tüm insanlık için geçerli olduğuna inanır. Bu yaklaşım, insanların belirli evrensel ilkeler etrafında bir araya gelebileceğini ve bu ilkelerin tüm topluluklar için bağlayıcı olduğunu savunur. Örneğin, insan hakları, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerler, evrensel kabul gören ahlaki normlar olarak öne çıkar. Bu değerlerin her insanın onurunu ve haklarını koruyan toplumlar üstü ilkeler olduğuna inanılır. Evrenselci düşünürler, belirli etik normların tüm kültürlerde geçerli olması gerektiğini savunur. Immanuel Kant gibi filozoflar, ahlaki ilkelerin koşulsuz ve evrensel olduğunu ileri sürmüş, bu ilkelere dayanan etik teoriler geliştirmiştir. Evrensel ahlakın temel savunusu, insanlığın ortak çıkarlarını ve onurunu korumak üzerine kuruludur. Etik sorunlar. Günümüzün büyük etik sorunları, bu iki düşünce akımı arasındaki gerilimler üzerine inşa edilen bir bağlamda değerlendirilebilir. Küresel sorunlar, değerlerin göreceli mi yoksa evrensel mi olması gerektiği tartışmasını yeniden alevlendirmiştir. Çevre krizi, modern dünyanın en büyük etik sorunlarından biridir. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve ekosistemin tahrip edilmesi, bireyler, toplumlar ve devletler için büyük bir tehdit oluşturur. Bu sorun, değerlerin evrensel mi yoksa göreceli mi olduğu konusundaki tartışmalara önemli bir katkı sağlar. Evrenselci bir perspektiften bakıldığında, doğaya saygı, çevrenin korunması ve gelecek nesillerin hakları evrensel değerler olmalıdır. Çevrenin korunması, insanlık için ortak bir sorumluluk olarak kabul edilir ve bu sorumlulukların tüm ülkeler tarafından yerine getirilmesi gerektiği savunulur. Öte yandan ahlaki görecelik bu konuda farklı bir yaklaşım benimseyebilir. Bazı kültürler veya toplumlar ekonomik kalkınma adına çevresel değerleri ikinci plana atabilirler. Bu durum çevreyle ilgili değerlerin farklı toplumlar tarafından farklı şekillerde algılandığını ve küresel çözümler geliştirilirken kültürel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini gösterir. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi
yeni ve karmaşık etik sorunlar yaratmaktadır. Yapay zekanın karar alma süreçlerinde insan ahlakını yansıtması gerekliliği ve bu teknolojilerin etik sınırlarının belirlenmesi, değerler tartışmasını teknoloji dünyasına taşımıştır. Evrensel değerler çerçevesinde insan hakları, özel hayatın gizliliği ve sorumluluk gibi ilkeler, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde temel alınmalıdır. Ancak yapay zeka etiği konusunda göreceli bir yaklaşım da mevcuttur. Farklı toplumlar, yapay zekanın kullanımına dair farklı etik kurallar geliştirebilirler. Örneğin, bir ülkede yapay zekanın mahremiyet ihlalleri endişe kaynağı olurken, başka bir toplumda bu teknolojiler kamu güvenliği veya ekonomik faydalar adına daha serbest bir şekilde kullanılabilir. Bu durum, yapay zeka etiği konusunda da evrensel ve göreceli değerler arasında bir denge arayışının olduğunu gösterir. Sosyal eşitsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, eğitimde fırsat eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konular üzerinden değerlendirilen bir etik sorundur. Evrenselcilik, adalet, eşitlik ve insan onuru gibi evrensel değerlerin tüm insanlık için geçerli olduğunu ve bu değerlerin ihlal edilmesinin toplumsal düzeni tehdit edeceğini savunur. Buna karşılık ahlaki görecelik, farklı toplumların sosyal eşitsizlikler karşısında farklı ahlaki yaklaşımlar geliştirebileceğini savunur. Örneğin, bir toplumda cinsiyet eşitliği temel bir hak olarak görülürken, başka bir toplumda geleneksel cinsiyet rolleri daha kabul edilebilir olabilir. Bu durum, sosyal eşitsizlikler konusunda kültürel bağlamın önemini vurgular ve evrensel bir çözüm arayışının zorluklarını ortaya koyar. Değerler ve ahlaki görecelik, modern dünyada çeşitli etik sorunlarla birlikte tartışılmaya devam eden önemli bir meseledir. Görecelik, kültürel farklılıklara ve bireysel deneyimlere vurgu yaparak ahlaki normların esnekliğini savunurken, evrensel değerler, tüm insanlık için geçerli olan ortak ilkelerin varlığını ileri sürer. Çevre krizi, yapay zeka etiği ve sosyal eşitsizlik gibi sorunlar bu tartışmanın somut yansımalarıdır ve değerlerin hem göreceli hem de evrensel olabileceğini gösterir. Bu nedenle günümüz dünyasında değerler üzerine yapılan tartışmalar, toplumsal sorunları çözmek için yeni yollar aramayı gerektirir. Değerler serimizin evrensel bir çözüm arayışı konulu 6. bölümü de görüşmek üzere.